Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, diğer yanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin. İlk kare İsrail'den. Biden, İsrail'e her türlü desteği vereceğinin sözünü veriyor ve Netanyahu'ya sarılıyor. İkinci kare ise Çin'den. Putin, Doğu Akdeniz'deki Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait uçak gemilerinin Karadeniz'deki Rus füzelerinin radarında olduğunu söylüyor. Bu videoda da İngiltere Başbakanı Sunak'ı görüyorsunuz. Şu günlerde her ne kadar adını Amerika kadar duymasak da iki çıkarma gemisiyle Doğu Akdeniz'deki yerini aldı ve beraberindeki askeri teçhizatla bir askeri kargo uçağının içinde İsrail'e iniş yaptı. Bunlarsa Netanyahu'nun elleri cebinde Sunak'ı karşıladığı görüntüler. Peki tüm bu karelerden biz neyi anlamalıyız? İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına şahit olduğumuz bu günlerde İsrail Hamas karşısında yeterli askeri güce sahipken Doğu Akdeniz'deki bu hareketlenmeler nasıl açıklanabilir? Dahası çatışmalar daha geniş bir alana yayılmak isteniyor olabilir mi? Hazırsanız tüm bu soruların yanıtını ve çok daha fazlasını tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, diğer ülkeler gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı var dedi ve önce etki alanı Doğu Akdeniz'i de aşan Amerika'nın en yeni ve en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford, ardından USS Dwight Eisenhower adlı iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'in tam ortasına konuşlandırdı. Üçüncü gemi 6. Filo Komuta Kontrol Gemisi USS Mountwind de ise yolda. Ayrıca bölgedeki savaş uçakları filosunun da genişletildiği açıklandı. Bu hamlenin amacı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına göre çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek. Ancak elbette böylesine geniş bir etki alanına sahip savaş gemilerinin taşıdığı misyonun yalnızca çatışmanın yayılmasını önlemek olmadığı aşikar. İlave askeri unsurlar bölgeye sevk edilirken artık savaşın deniz gücü daha çok konuşulacak gibi duruyor. Bu noktada caydırıcılık unsuru başlıklardan yalnızca biri. Peki Austin'in sözünü ettiği İsrail'in kendisini savunmasını gerektiren karşı güç kim? Her an İsrail tarafından gelecek bir bombardımanla karşı karşıya kalan yerleşim yerlerindeki masum siviller mi? Yoksa Akdeniz'de küresel güçlerin de dahil olduğu daha büyük bir denklemle mi karşı karşıyayız? Bunları soruyoruz çünkü 7 Ekim'den bu yana İsrail evleri, okulları, camileri ve hatta savaşta dokunulmazlığı olan hastaneleri bombalayıp yüzlerce, binlerce sivili dünyanın gözü önünde katletti, katletmeye devam ediyor. Öyle ki İsrail Gazze'deki insanları hayvanlar gibi gördüğünü açıkladı. Uluslararası hukuk bakımından savaş suçunun da ötesinde bir insanlık suçu tüm bu yaşananlar. We are imposing a complete siege on Gaza. There will be no electricity, no food, no water, no fuel. Everything will be closed. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ise 17 Ekim'de en az 500 sivilin katledildiği hastane saldırısının üzerinden henüz 24 saat geçmeden Netanyahu ile buluştu ve tarihe geçecek şu kareyi verdi. Şimdi konuşacaklarımız hedefte yalnızca Gazze'deki masum siviller olmadığını kanıtlar nitelikte. Bölgede çok daha geniş bir askeri hazırlık var. Özellikle Amerika böyle bir çatışmayı dört gözle bekliyor olacak ki henüz İsrail-Hamas çatışmaları 5. gününe girmişken Orta Doğu'daki en büyük müttefiki olarak gördüğü İsrail'i desteklemek için USS Gerald Ford uçak gemisini bölgeye gönderdi. Her bir uçak gemisi görev grubunda 9'ar kruvazör ve muharip ile Tomahawk füzeleri bulunuyor. Dünyanın en gelişmiş silah sistemleri diyeceğimiz bu deniz gücü, Orta Doğu'nun tamamını etkisi altına alacak güçte. Çünkü bölgedeki hiçbir devlet böylesine büyük bir hava ve deniz kuvvetine sahip değil. İsrail'in demir kubbe sistemi için ciddi bir mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Bu özellikle Lübnan'a karşı İsrail'in elini güçlendiren bir adım olarak değerlendirildi. 19 Ekim'de uçaklarla yollanan zırhlı askeri araçlar da İsrail'e ulaştı. 3. gemi 6. Filo Komuta Kontrol Gemisi USS Mountwind ise Akdeniz'e ulaşmak üzere çoktan yola çıktı.
Amerika bununla da yetinmedi. İsrail'i ziyaretinde Başkan Biden bu hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden İsrail'in savunması için eşi benzeri görülmemiş bir destek paketi isteyeceğinin sözünü de verdi. Diğer askeri yardımlar da İsrail'e ulaşmaya devam ediyor. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nden bir istifa haberi geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Can America, can the West afford another war at this time? I think the answer is absolutely. Müttefikler ve ortaklara silah tedariki birimindeki bir genel müdür, Amerikan yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, yalnızca havadan değil denizden de Gazze'yi vuruyor. Gazze şeridinin orta kesimlerine hedef alan İsrail güçleri, Gazze'lilere gidebilecekleri güvenli yer olarak gösterdiği Han Yunus kentindeki yerleşim yerlerini de vurdu. Evet, plan Gazze şeridini tamamen ele geçirmek. Ancak arka planda daha büyük bir hedefi var İsrail'in. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarına yönelik hakimiyet alanını genişletmek. Buna göre Filistin'in sahip olduğu münhasır ekonomik bölge ve oradaki büyük enerji kaynaklarına hakim olmak için Gazze şeridinin tamamen ele geçirilmesi gerekiyor. Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de tek hakim güç olmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ise çatışmaların başından bu yana İsrail'e eşi görülmemiş bir destek sunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yüksek kabiliyetli dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'un caydırıcılık açısından güçlü bir işaret olduğunu açıkladı. Amerikalı askeri uzmanlar ve analistler bu adımı gövde gösterisi olarak nitelendirdi. Asıl amaçsa İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesi halinde çoklu cephe uyarısında bulunan İran'a bir mesaj göndermek olduğu şeklinde yorumlandı. Amerikalı askeri uzmanlara göre gönderilen destekler İsrail'in mühimmat ve silah ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda istihbarat toplayacak, gizli dinleme yapabilecek, bölgedeki tüm temasları yakından takip edecek. Bu sayede de çatışmanın İsrail aleyhine genişlemesini önleyerek İsrail için uzun vadeli koruma sağlayacak. ABD Başkanı Biden'ın geçmişte İsrail hakkında söylediği sözleri hatırlayacaksınız. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. İlk kez bir savaş için konuşlandırılan Gerald Ford, Amerika'nın 38. Başkanı Gerald Rudolph Ford'dan alıyor. Son 40 yılda Amerika tarafından inşa edilen ilk uçak gemisi 2017 yılında kullanılmaya başlandı. 335 metre uzunluğa sahip gemi, 3 futbol sahasından daha büyük ve saatte 34,5 mil hızla ilerlemesini sağlayan 2 nükleer reaktörden oluşuyor. Doğu Akdeniz'e gönderilen yalnızca 2 uçak gemisinin üretim maliyetinin 50 milyar dolar olduğu göze alınırsa elbette bu Amerika için milyarlarca dolar masraf da demek. Bir uçak gemisinin günlük işletme maliyeti 2 milyon doların üzerinde. Her birinde 5000'er personel çalışıyor. Üzerinde yüzlerce uçak, yanlarında kruvazörler, destroyerler ve denizaltılar bulunuyor. Pentagon ise gemilerin sivillerin tahliyesi için gönderildiğini iddia etti. Ancak tahliye operasyonunu yürütebilecek gemiler ve hastane gemileri yerine uçak gemileri tercih edildi. Bu uluslararası ilişkilerde bir devletin kendi toprakları dışında güç konuşlandırma ve sürdürme kapasitesi anlamına gelen power projection, güç yansıtma amacını taşıyor. Detayları öğrenmek için Defense Türk yayın koordinatörü Ahmet Alemdar'a ulaşıp Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlenmenin arka planında yaşanan gelişmeleri sordum. Alemdar, Amerika tarafından gönderilen tüm bu deniz unsurlarının birden fazla görevi olduğunu ve uçak gemi grubunun farklı kabiliyetlerdeki askeri gemilerden oluştuğunu ifade etti. Ayrıca bu gemi grubunun Yemen, Lübnan gibi noktalardan İsrail'e gelebilecek tehditlere karşı hava savunma kalkanı oluşturabilecek güçte olduğuna dikkati çekti. Bunlar arasında özellikle radarları güçlü Arleigh Burke gibi gemi sınıfları da bulunuyor. İsrail dışındaki ülkelere karşı caydırıcılık unsuru olmasının yanı sıra Alemdar 1 de hem Gazze'de sağdan hem de Lübnan Hizbullah'ı ya da diğer ülkelerden toplanan verileri anlamlandıracak bir komuta kontrol gemisi gönderdiklerinin de altını çizdi. Dolayısıyla İsrail uçak gemisi grubuyla korunurken istihbari olarak da muazzam bir destek alıyor. Amerika ve İngiltere'nin savaş gemilerinin konuşlandığı sularda Rus donanması da Doğu Akdeniz denkleminde yerini aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki hamlesine karşılık hipersonik füzeler taşıyabilen Rus savaş uçaklarına Karadeniz'de devriye emri verdi.
Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerine yönelik füze tehdidinde adı geçen 2000 kilometre menzile sahip Kinzhal hipersonik füzesi, nükleer harp başlığı taşıyabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Diğer yandan Suriye'deki Tartus limanında konuşlu Rus savaş gemileri daha önce Suriye açıklarındaki geniş bir sahada tatbikat yapacağını Türkiye'ye bildirmişti. Bu eğitimlerin de 31 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. Rusya tarafından Gazze'de ateşkes ilanı için önerilen karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. Rusya ile birlikte Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik ve Gabon tasarıyı desteklerken Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Japonya hayır yönünde oy verdi. O zaman ilk sorumuza dönelim. Denizdeki hazırlıklar kime karşı yapılıyor? Önce gerilimin merkezlerinden biri olan İsrail'in kuzeyine bakalım. İsrail ile İran ve Lübnan arasında yeni cepheler mi açılıyor sorusu gündemde. Özellikle Lübnan sınırında tansiyon yüksek. 8 Ekim'de İsrail ordusuyla Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 3 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi. Son olarak Hizbullah'a ait bir hücre vuruldu. Ancak İsrail basınına göre Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan'daki Hizbullah ve İran'la savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yaparken Hizbullah ve İran'ı da açıktan uyardı. Tel Aviv ziyaretinden sonra uçakta gazetecilere açıklama yapan Biden, bir cephe açılırsa ordusunun savaşa katılacağına dair bir planları olmadığına da dikkat çekti. Diğer yandan Amerikan ordusu Yemen, Irak ve Suriye'den gelen saldırılara karşı koyduğunu duyurdu. Pentagon, Yemen'den Kızıldeniz boyunca İsrail yönüne fırlatılan 3 füzeyle Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine saldıran insansız hava uçaklarına müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Füzeler USS Carney savaş gemisi tarafından vuruldu. Diğer önemli başlık İran. İran Devlet Televizyonu, İran'ın Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın direniş güçleri olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı. Bu haberde İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinden gösterildi. İran, Lübnan Hizbullah'ı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri direniş güçleri olarak adlandırıyor. Ancak İran'ın çelişkili açıklamaları olduğunu da söyleyelim. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, Tahran'ın Gazze'deki çatışmaya müdahil olmayacağını ve direnişin kendisini savunacak güçte olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın açıklamaları ise tam tersi yönünde. Abdullahiyan, İsrail durmazsa savaş cephesi genişler dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin İsrail'e petrol ambargosu ve kapsamlı yaptırımlar uygulaması çağrısında bulundu. Diğer bir başlık Suriye. 19 Ekim'de Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor ilinde ise Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresinde saldırı düzenlendi. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deir ez-Zor toprakları Amerika destekli terör örgütü YPG-PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgelerse Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor. İsrail ise Şam ve Halep'i sürekli bombalamaya devam ediyor. Bu noktada Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı'nın görüşlerine yer vermek istiyorum. Yaycı, Suriye'nin güneyinde bekleyen tehlikeye dikkat çekerek Lübnan ve Suriye'deki İran yanlısı grupların İsrail'e saldırmasını bahane ederek İsrail'in Lübnan ve Suriye'den toprak koparmasının söz konusu olabileceğine dikkat çekti. Bu da İsrail ile PKK-YPG'nin birleşmesi ve Amerika'nın verdiği desteklerle de beraber düşünüldüğünde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile İsrail'in komşu olması tehlikesini ortaya çıkarıyor. The Turks have the largest air forces and armies in the region. The Turks can put 2 million men in the field in the space of a little over a month. Diğer yandan Amerika USS Ford uçak gemisini Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisinin 5 mil ötesine konuşlandırdı. Konum itibarıyla Ford uçak gemisi tam Sevilla haritasının sınırında. Resmi bir niteliği bulunmayan Sevilla haritası, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesinde sıklıkla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından temel alınıyor. Uzmanlara göre Amerika'nın bu hamlesi
bir gambot diplomasisi yani filo gösterisi. Yağcı'ya göre gambot diplomasisiyle Türkiye Antalya Körfezi'ne hapsedilmek isteniyor. Bu sırada Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'ler gündemde. Uzmanlar Navtex'lerin diplomatik bir mesaj verme amacı taşımadığını vurguladı. Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirecek tüm bu gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın süper gücünün zedelendiğine dair açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus siyaset uzmanı Dugin ise Amerika'nın İslam dünyasındaki kaybına işaret ederek artık küreselciler Rusya, Çin ve dünya İslam'ıyla aynı anda mücadele etmek zorundalar. Bu 3. Dünya Savaşı değilse nedir açıklamasında bulundu. Doğu Akdeniz, Çin'in küresel bir güç olma yolundaki hedeflerinin bir parçası olan Kuşak ve Yol girişiminin iki ayağını oluşturan İpek Yolu ekonomik kuşağıyla Deniz İpek Yolu'nun merkezinde yer alıyor. Çin'in Doğu Akdeniz'de halihazırda özellikle Deniz İpek Yolu üzerinde yer alan limanlara yönelik önemli yatırım hamleleri var. Dolayısıyla jeopolitik güç mücadelesinde Çin'in de yer aldığını söyleyelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Rusya ve Çin, Filistin'e destek vererek İsrail'in 1967 sınırına çekilmesini ve başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin devleti kurularak iki devletli çözüm olmasını savunuyor. Burada Çin'in Filistin meselesine dahil pragmatist bir yaklaşım sergilediğini söyleyelim. Çin, Filistin'e gösterdiği destek sayesinde Orta Doğu ülkelerinin güvenini sağlayarak zamanla arabulucu bir rol üstlenerek Orta Doğu'da etkin bir güç olmayı hedefliyor. Peki tüm bu gelişmeler Doğu Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkiler? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, diğer yanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin.